Herkese merhabalar. Porsiyonluk kremalı revani tarifi hazırlıyorum. Kekimizi hazırlamaya başlayalım. 2 adet yumurtayı karıştıralım. 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1-2 dakika sonra 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Karıştırıyorum. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Evet, tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle bir spatula ile kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde olmalı. 6 tane güvecim var. Önceden çok az yağ ile yağladım. Evet, eşit miktarda dökerek pay edelim. Evet, fazla eşit dağıtamadım. Gördüğünüz gibi sizler daha dikkatli yaparsanız daha iyi olacaktır. Evet, kasemi de güzel bir şekilde sıyırdım. Önceden ısınmış 165 dereceli fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum. Kürdan testi yaptım. Pişmiş. Biraz ılımasını bekliyorum. Soğuk şerbetim var. Her birine birer buçuk kepçe olacak şekilde yavaşça döküyorum. Şerbeti 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı içme suyu, 2-3 damla limon suyunu 15 dakika kaynattım ve soğuttum. Bu şekilde hazırladım. Ilık tatlıya soğuk şerbetimi azar azar döküyorum. Ve kenara kaldırarak çekmesini bekliyorum. Kremamız için yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı şöyle tepeleme nişasta kullandım. Evet, isteğe bağlı 1 paket vanilya, şöyle bir karıştıralım. 2,5 su bardağı soğuk süt ilavesi yapıyorum. Ocağın üzerine almadan şöyle bir karıştıralım. Şeker ve un erimesi lazım.
Ocağın üzerine alıyorum. Yüksek ateşle sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, göz göz olduktan sonra altını kapatıyorum. Üzeri kabuk bağlamaması için streç film kapatarak soğumaya bırakıyorum. Soğuttuğum kremayı şöyle bir karıştırdıktan sonra kaselere eşit miktarda pay ediyorum. Evet, döktükten sonra şöyle bir kaseleri sallayarak kremamızı oturtturalım. Kremadan çok az miktarda kenarda kalıyor. Onu da dilerseniz kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Üzerine şöyle bir antep fıstığı serpiyorum. Dilerseniz Hindistan cevizi, fındık veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle 3-4 saat dinlendirdikten sonra ikram yapabilirsiniz. Kaşık kaşık yiyebileceğiniz pratik, lezzetli revani tatlım hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.